Yine başa sardık değil mi? İsimler değişiyor, yüzler değişiyor. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. Ayşe gidiyor, Zeynep geliyor. Ama final sahnesi hiç değişmiyor. Tam bu sefer farklı, bu sefer şeytanın bacağını kırdım dediğin anda yine o tanıdık hayal kırıklığı var ya. Hani o terk edilme şeklin. Göğsüne oturan o değersizlik ve haksızlığa uğrama hissin var ya. Sanki görünmez bir el sana sürekli aynı filmi farklı oyuncularla tekrar tekrar izletiyor. Yıllardır incelediğim danışan haritalarında en sık karşılaştığım manzara tam olarak bu. Kişi bana geliyor, benim haritam bozuk herhalde, hep aynı toksik insanlara çekiliyorum diyor. Ben Arif Aydın. Bu kanalda doğum haritanızdaki astrolojik verileri kullanarak bilinç dışı döngülerinizi, gölge arketiplerinizi ve davranış şemalarınızı çözümlüyoruz. Sana bir sistem analisti olarak bir şey söyleyeyim. Haritan bozuk değil. Üzerinde bir lanet filan da yok. Bu yaşadığın şey doğum haritandaki belirli bir açı kalıbının sana o mesajı idrak edene kadar tekrar etmesinden başka bir şey değil. Buna halk arasında kadersizlik diyoruz. Ama astrolojik sistemde bunun bir adı var. Bunun adı bozuk plak döngüsü. Ve bugün o haritadaki iğneyi o plaktan kaldıracağız. Önce içinde bulunduğumuz durumu net bir şekilde tanıyalım. Astrolojide yaşadığım bu döngünün teknik karşılığı 7. ev yansıtmasıdır. Yani Jungian psikolojideki adıyla projeksiyon. Bakın, doğum haritası dediğiniz şey burcun ne sorusundan ibaret bir şey değil. Haritanın 1. evinin tam karşısında duran 7. ev yani ilişkiler alanı senin bir çeşit gölge benliğindir. Peki bu ne demek? İnsan kendi içinde yüzleşmediği, bu özellik bende yok dediği parçayı bir projeksiyon cihazı gibi karşısındaki partnere yansıtır. Sen eğer kendi doğum haritandaki yazılımın akış şemasını doğru idrak etmezsen, sistem sana o yazılımın dışarıdan bir insan aracılığıyla yansıtır. Gücünü eline alamazsın. Hayatına seni ezen platonik karakterler sokar. Kendi sınırlarını ve alanını korumazsan, hayatına seni sömüren Neptünyen bir karakter sokar. Yani o toksik dediğin eski sevgilin aslında sistemin bir hatası değil, senin haritandaki o zorlu açıyı sana göstermekle görevli olan, yaşatmakla görevli olan bir çeşit öğretmen. Ve hayat sana bunu gönderiyor. Yani toksik dediğin eski sevgilin aslında sistemin bir hatası değil. Senin haritandaki o zorlu açıyı sana göstermekle görevli olan bir öğretmen. Ve bu öğretmeni hayat sana öyle bir zamanda gönderiyor ki işte bu zamanlılığa da Carl Gustav Jung literatüründe eş zamanlılık deniliyor. Çoğu kişi gelip soruyor. Sinastro haritamıza bak. Biz ruh eşi miyiz? Yanlış soru. Eğer senin haritandaki o kare açılar, o karşıtlıklar idrak edilmezse dünyanın en uyumlu kişisi olduğunu düşündüğün kişiyle bile aynı kaosu yaşarsın. Bunu şöyle düşün. Bir spor salonundasın, ağırlık kaldırıyorsun. Ağırlık kaldırırken kasların yanar. Zorlanırsın. Peki bu acıyı neden çekersin? Amacınız nedir? Amacınız kaslarınızı parçalayıp daha güçlü bir formda yeniden inşa etmektir. İşte haritandaki o Satürn transitleri, o sert açılar senin lanetin değil, onlar bilinçaltı mimarinin ben bu kası geliştireceğim diyerek seçtiği ağırlıklardır. Sen ne yapıyorsun? Hani o dumbbell'lar var ya ağırlıklar. O ağırlığı kaldırdığında ve ağır geldiğinde bu spor salonu kötü deyip salonu değiştiriyorsun. Yani ne yapıyorsun? Partnerini değiştiriyorsun. Sonuç yeni partnerle aynı ağırlığın altına giriyorsun ve yine eziliyorsun. Sistem aslında sana şunu bağırıyor. Bu disiplini sen kurmazsan hayatına bir diktatör sokarım diyor. Acı çekiyorsun. Çünkü sistemin seni geliştirmek isteyen o baskısına karşı direniyorsun. Peki bu kolay mı? Asla değil. Bir gölge arketipini yönetmek, o direksiyonun başına geçmek gerçekten cesaret ister. Kurban rolünü bırakıp sorumluluk bende, bu haritayı ben yöneteceğim demek zordur. Ama sen şu anda buradasın. Bu videoyu izliyorsan artık o bozuk plaktan sıkıldın demektir. Biz bu kanalda sadece burç yorumu yapıp geçmeyeceğiz. Haritandaki o potansiyel, o sistem mimarisini nasıl işleteceğini konuşacağız. Yıldızlar yolu gösterir evet ama haritayı yaşayacak olan
biziz. Eğer sen de artık yeter bu döngüyü kırmak istiyorum diyorsan şimdi bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü bu mekanizmayı fark edenler ve kendi haritasının mühendisi olmaya karar verenler zaten kendini belli eder. Yorumlarda görüşürüz. Bugün ilişkilerdeki o bozuk plağı konuştuk ama sana bir sır vereyim mi? O plak sadece kalbine çalmıyor. O plak senin cüzdanında da çalıyor. Neden deli gibi çalışmana rağmen para sende durmuyor? Neden tam biriktirdim dediğin anda saçma sapan bir masraf çıkıp o parayı siliyor. Bir sonraki videoda para evindeki o blokajı ve cüzdanındaki deliği konuşacağız. Takipte kal.